Bir anlığına düşünün. Fikirleriyle yüzyıllar sürecek bir tartışmanın, inanç ve akıl arasındaki o bitmeyen diyaloğun tam ortasında kalmış bir filozof. İşte bu, Batı'nın Averroes diye bildiği İbn Rüşd'ün hakikati arama öyküsü. Gelin bu entelektüel yolculuğa birlikte çıkalım. Her şey aslında bu temel gerilimle başlıyor. İbn Rüşd'ün tüm meselesi sanki iki ayrı dünya gibi görünen ilahi olanla rasyonel olanı yani dinle felsefeyi birbiriyle konuşturmaktı. Ama bu cesur girişimi onu entelektüel bir savaşın ortasında yapayalnız bırakacaktı. Hadi bir zaman yolculuğu yapalım ve 12. yüzyıl Endülüs'üne. Yani o zamanki adıyla Al-Andalus'a gidelim. İşte burada Batı dünyasının kendisine kısaca yorumcu diyeceği biriyle tanışıyoruz. İbn Rüşd. Neden mi yorumcu? Çünkü o unutulmuş bir hazineyi, Aristoteles'in felsefesini yeniden gün yüzüne çıkaran ve ona şerhler düşen kilit isimdi. İbn Rüşd'ün hayat hikayesi iyi bir fikrin sınırları nasıl aştığının kanıtı gibi değil mi? Düşünsenize, Kurtuba'da başlayan bu entelektüel serüven, çeviriler sayesinde Paris'e Padova'ya, yani Avrupa'nın kalbine ulaşıyor ve Batı düşüncesinin bütün akışını değiştiriyor. Peki, tamam da İbn Rüşd'ün felsefesini bu kadar olaylı hale getiren şey neydi? Mirasını şekillendiren o büyük yanlış anlaşılma nasıl ortaya çıktı? İşte şimdi meselenin tam kalbine iniyoruz. İşte bütün kargaşanın merkezindeki o meşhur suçlama bu. Çifte hakikat. Rakipleri ne diyordu biliyor musunuz? Diyorlardı ki bu adamlar ve takipçileri bir şeyin felsefi olarak doğru ama dini olarak yanlış olabileceğine inanıyor. Bu o dönem için neredeyse ateizmle eşdeğer bir suçlamaydı. Çok ağır bir iddia. Fakat işin aslı hiç de öyle değildi. Bakın bu slide efsaneyle gerçeği ne kadar net ayırıyor. İbn Rüşd iki çelişkili hakikat var demedi asla. Tam tersine o tek bir mutlak hakikat olduğunu, aklın yolu olan felsefenin de, vahyin yolu olan dinin de aslında aynı hakikate giden farklı patikalar olduğunu savundu. Aslında şu alıntı onun ne demek istediğini harika özetliyor. İbn Rüşd'e göre kutsal metinlerin bir görünen, yani lafzi anlamı vardı, bir de daha derinde yatan felsefi bir yorumla anlaşılabilecek batini bir anlamı. Herkes kendi anlama kapasitesine göre bu yollardan birini seçerdi ama varılacak yer, yani hakikat, herkes için aynıydı. Yaratılış konusundaki fikirleri ise tam bir devrimdi. O dönemde hakim olan yoktan var etme, yani creatio ex nihilo fikrine Aristotelesçi bir yerden itiraz etti. Dedi ki, Tanrı, ezelden beri var olan bir ilk maddeye sürekli olarak form vererek evreni her an varlıkta tutar. Bu ne demek? Yani yaratılış, geçmişte olup bitmiş tek bir an değil, Tanrı ile evren arasında dinamik, kesintisiz, an be an devam eden bir ilişki. Tahmin edersiniz ki İbn Rüşd'ün bu fikirleri Latince'ye çevrilip 13. yüzyıl Paris Üniversitesi'ne ulaştığında kıyamet koptu. Bu tam anlamıyla bir entelektüel fırtınaydı ve kilisenin yerleşik dogmaları temelinden sarsılıyordu. Peki neydi bu kadar sarsıcı olan fikirler? Neden bu kadar tepki çektiler? Birincisi, evrenin ebedi olduğu fikri, Tanrı evreni yoktan yarattı dogmasına aykırıydı. İkincisi ve belki de en radikali, bütün insanların tek bir evrensel aklı paylaştığı düşüncesiydi. Bu da bireysel ruhun ölümsüzlüğü inancını ciddi şekilde sorgulamaya açıyordu. 219. Bu sadece sıradan bir sayı değil. Bu, 1277 yılında Paris Piskoposu Etienne Tempier'in bunlar sapkınlıktır diye resmi olarak lanetlediği felsefi tezlerin sayısı. Ve bu tezlerin çoğu da doğrudan İbn Rüşd'ün fikirlerinden ilham alıyordu. Yani Averroizm artık resmen tehlikeli bir öğreti olarak damgalanmıştı. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu entelektüel kavga aslında Batı'da başlamadı. Kökleri çok daha eskiye, İslam dünyasındaki büyük felsefe tartışmalarına dayanıyordu. Piskopos Tempier'in suçlamaları sanki bir asır önce Gazali'nin filozoflara yönelttiği eleştirilerin bir yankısı gibiydi. Fikirler savaşı kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya sekiyordu. Peki, bütün bu aforozlar, bu kavgalar sonucunda ne oldu? İbn Rüşd'ün mirası nasıl şekillendi? Farklı entelektüel gelenekler onun fikirlerini nasıl karşıladı? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın ne kadar karmaşık bir miras. Hristiyan dünyasında fikirleri resmi olarak kınansa da bir yeraltı nehri gibi akmaya devam etti ve Giordano Bruno gibi radikal düşünürleri besledi.
Yahudi felsefesinde ise adeta altın çağını yaşadı, Gersonides gibi isimlerle capcanlı bir Yahudi Averroizmi doğdu. Peki ya kendi anavatanı İslam dünyası? İşte orası en şaşırtıcı olanı. Etkisi yüzyıllarca neredeyse tamamen sessizliğe büründü. Ta ki modern dönemde rasyonalizmin bir sembolü olarak yeniden keşfedilene kadar. İyi de bütün bu tarihsel hikayenin bugün bizim için ne anlamı var? Yani 12. yüzyılda yaşamış Kurtubalı bir filozof bugünün dünyasına bize ne söyleyebilir ki? Onu hala önemli kılan şey ne? İşte meselenin kilit noktası bu. İbn Rüşd sadece eski kitapların tozunu alan bir yorumcu değildi. Hayır, o çok daha fazlasıydı. O, aklı, inancın karşısında bir düşman olarak değil, hakikate giden yolda bir ortak olarak gören bir düşünce ateşini yeniden harlayan bir katalizördü. Ve bu ateş, sonrasında Batı'da Rönesans'ı ve aydınlanmayı tutuşturacak olan kıvılcımlardan biriydi. Onun 800 yıl önce verdiği mücadele aslında bugün bizim de boğuştuğumuz en temel soruların ta kendisi. Bilim ve inanç nasıl bir arada yürür? Mantıkla vahiy barışabilir mi? Kutsal metinleri bugünün aklıyla nasıl okumalıyız? Bakın, bu sorular İbn Rüşd'ün başlattığı tartışmanın ne kadar güncel olduğunu gösteriyor. Hala aynı dengeyi arıyoruz. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi o en temel soruya geri getiriyor. İbn Rüşd'ün önümüze koyduğu o kışkırtıcı fikirle bitirelim. Eğer akıl ve inanç aynı zirveye tırmanan iki farklı patikaysa, bu patikaların yolcuları birbirleriyle kavga etmek zorunda mı? Yoksa belki de birbirlerinin manzarasından bir şeyler öğrenebilirler mi? İşte bu üzerine düşünmeye gerçekten değer bir soru.